Sıradan bir insanın hayatını düşün. Kalk, işine git, evine gel ve bir şeylerle uğraş. Ardından uyu. Kalk, işine git, evine gel, bir şeylerle uğraş. Ardından uyu. Kalk, işine git, evine gel ve bir şeylerle uğraş. Ardından uyu. Bu şekilde eğer şanslıysan 75 yıl yaşa. Evet, teknik olarak 75 yıl yaşadın. Ancak öyle değil. Yaptığın ana aktiviteleri düşün. İşe gitmek mi? Hayır. Kitap okumak mı? Sinemaya gitmek mi? Hayır. Uyumak. Normal bir insan gününün 8 saatini uyuyarak geçirir. Bu oranı bütün hayatına vurursan 25 yılın çalınmış olur. Peki, hayatımızın 1/3'ini çalan bu aktiviteyi neden yapıyoruz? Sadece biz ve diğer hayvanlar değil. Dünyadaki keşfedebildiğimiz bütün organizmalar uyku diyebileceğimiz dinlenme durumuna geçerler. Biz uykuyu bedensel ve zihinsel dinlenme olarak kullanıyoruz. Uyku sırasındayken vücuttaki organlarımız onarılıyor ve yıkılan kaslarımız tekrardan yapılıyor. Uykuya ihtiyacımızın olmasının asıl sebebi de beynimiz. Kendisi uyku sırasında gün içindeki yaptığımız olayları kalıcı belleğimize işliyor. Uyanıkken beynimize işleyen toksinleri temizliyor ve daha zinde olmamızı sağlıyor. Peki, uyumamızı gerektiğini nasıl anlıyoruz? Biyolojik saatimiz işte burada devreye giriyor. Bilimsel adıyla sirkadiyen ritim olan bu 24 saat 15 dakikalık döngüde gittikçe daha fazla yoruluyorsunuz. Her akşam uyku üzerine çalışan bir bilim laboratuvarında olsaydınız muhtemelen birisinin ağzından beynimde adenozon miktarı çok arttı sözünü duymanız sizi şaşırtmasın. Uykumuzu getiren asıl faktör adenozon dediğimiz bu hormon. Vakit ilerledikçe daha fazla üretilen bu hormon sayesinde uykumuzun geldiğini anlayıp uyuyoruz. Neden bunu gece yapıyoruz? Çünkü hipotalamusun ön kısmında bulunan kiyazmatik çekirdeğin gün ışınları kaybolduğunda melatonin salgılaması yüzünden bu hormon da bize ekstra uyuşukluk hissi veriyor. Daha fazla bilimsel terim sıralayıp kafanızı ütülemek istemiyorum ama bu iki hormon üst üste üretilince uyumak için en iyi ortam oluşuyor. Neden uyuduğumuzu anladığımıza göre eğer az uyursak ne olur ona bakalım. Bir araştırma 7 saatten daha az uyuyan kişilerin 7 saatten daha fazla uyuyan kişilerden daha fazla hastalığa yakalandığını ortaya koydu. Az uyuduğumuz vakit açlıkla bağlantılı olan grelin hormonu salgılanıyor. Bu yüzden de obezite riski artıyor. Az uyuduğumuz zamanlarda odağımız düşüyor. Beynimiz normal aktiviteleri daha yavaş yapıyor. Hatta bulmacaları daha tutarsız çözüyor. Biraz önce dediğim gibi beyin uykuyla toksinleri temizliyor. Yeteri kadar uyumayıp bunu rutin haline getirirseniz bu toksinler birikir. Hafif bir beyin sarsıntısı haline girebilirsiniz. Daha iyi anlatmak için distopik bir örneği inceleyelim. Aralık 1963'te Bruce McCluster ve Randy Gardner adlı iki lise öğrencisi fen lisesi projesi için uykusuz kalma deneyi yapmaya karar verirler. Yaptıkları bir kuradan sonra Randy denek olur ve Bruce ise onu gözlemler. Bu deney oldukça popüler olur. Hatta yerel bir gazetede projesi yer alır. Bu gazete sayesinde Stanford Üniversitesi'nden uyku araştırmacısı Dr. William Dement'in dikkatini çeker. 80. saatin sonunda ise Dement deneyi yönetmeye başlar. Randy'nin uyanık kalmasını sağlamak adına ona masa tenisi ve basketbol oynatacaklar. Uzanmasına engel olacaklardı. Banyoda uyuklama ihtimaline karşı banyoya her girdiğinde banyo kapısının önünde yürümesi istenecekti. Deneyin ikinci gününde objeleri dokunarak tanımada zorluk çekmeye başladı. Üçüncü gününde ise siniri bozuk bir ruh halindeydi. Dördüncü gün hafıza sıkıntıları çekmeye başladı ve ilk halüsinasyonunu gördü. Bu anları ise şöyle anlatıyor. San Diego Chargers takımından ünlü bir siyahi futbolcu Paul Love olduğum halüsinasyonlar görmeye başladım. Arkadaşlarım bunu oldukça komik buldu. Çünkü adam 130 kilo civarındaydı. Sonraki günleri ise şöyle anlatıyor. O noktadan sonra her şey tamamen mahvoldu. Artık hiçbir şey iyiye gitmiyor. Her şey gitgide kötüleşiyordu. Bedenimi ortalıkta gezdirebiliyordum fakat beynim kelimenin tam anlamıyla kapanmıştı. Birisi beynimi zımparalıyor gibiydi. Deneyin son gününde ise Randy'nin yüzü ifadesizdi. Sorulan sorulara cevap vermiyor. 2-3 kere sormak gerekiyordu. Cevapları ise gevelemelerden ibaretti. Sonunda deney bitti ve normal hayatına döndü. Deneyden sonraki ilk uykusunda 14 saat uyudu. İleriki yaşlarında ise belirgin bir problem yaşamadı. İki çeşit uyku var. İlki insanlığın çoğunun yaptığı gibi bir bütün olarak gece uykusu çekmek. Yani monofazik uyku döngüsü. Diğeri ise uykuyu parçalara bölen polifazik uyku döngüsü. Muhtemelen bu uyku çeşidini Da Vinci uykusu olarak duymuşsunuzdur. Leonardo da Vinci dahil birçok dehanın polifazik uyku uyuduğu söyleniyor. Bu polifazik uyku kendi içinde 3'e ayrılıyor. İlki evrimen uyku döngüsü. Gece 3 saat uyuyup gün içinde 20'şer dakikalık 3 uyku daha uyuyorsunuz. Bu biraz daha normale yakın. Hatta diğer aşamaya geçmek için ilk önce evrimeni 1-2 hafta yapmanız gerekiyor. Diğer uyku çeşidi ise Uberman uyku döngüsü. Bu sefer geceliğin uzun bir uyku uyumuyorsunuz. Gün içinde 20'şer dakikalık 6 uyku uyuyorsunuz. Evet, bunlar uyku çeşitleriydi. Bunların dışında bahsetmem gereken bir konu daha var. O da öğle uykusu. İslam'da kaylule uykusu. Fransızca'da ise siesta olarak geçer. Öğleden sonra 1 ila 4 arası yapmanız gereken ve 30 dakika süren bu uyku hafızayı güçlendirir, stresi azaltır, yaratıcılığı arttırır ve daha verimli olmanızı sağlar. Ve sona geldik. Eğer 18 yaşınızdan büyükseniz
uykusuzseniz ve sağlık probleminiz yoksa polifazik uykuyu deneyebilirsiniz. Sizin için daha verimli oluyor ise fazlasıyla vakit arttırmış olacaksınız. Bunu yapmak sizin için uygun değilse 6-7 saatlik bir uykunun yanında öğle uykusu uyumak en verimlisi olacaktır.